selam arkadaşlar. Bir diğer videodan. Normalde bir tane daha çekmiştim. Başka bir antrenman için çekmiştim ama onu paylaşamadım. Daha doğrusu şu an paylaşamayacağım. Onu editlerken şeyi fark ettim. Ne yazık ki mikrofonun kablosunu takmayı unutmuşum. Kamera tarafından. Yapacak bir şey yok. O yüzden onun başını çekmiş oldum. Onun başıyla sırt antrenmanını birleştireceğim. Çünkü sırt günüydü o gün. Zaten videonun başında da sırt günü olduğunu belirtmiştim. Onunla sırt günü yaptığımda onu kombin yapacağım. O şekilde paylaşacağım. Ne yazık ki o yüzden geç oldu. Yani yeni videonun paylaşımı geç olacak. Şimdi bugün de göğüs çalışacağım. Göğüs omuz. Yani biraz omuz. Ana antrenman göğüs olacak. Yine gym yolundayım. Aslında diğer videonun başında, yani o paylaşamadığım, daha doğrusu mikrofonu açmayı unuttuğum videonun başında bahsetmiştim. Şimdi de yine kısa bir bahsedeyim. Önceki bu ilk iki videoyu paylaştığım gym'den yeni gym'e, daha doğrusu eski benim her zaman antrenmanı yaptığım gym'e geri dönüş yaptım. Sebeplerini vesaire o videonun başında her şeyi anlatıyorum. O yüzden şimdi uzun anlatmayacağım. Dediğim gibi bugün göğüs yapacağım. Onu paylaşacağım sizle. Bu arada sesim duyduğunuz üzere bayağı bir kısık. Yani aslında şifa kapmadım ama biraz yani cızırtılı geliyor. Herhalde işte buranın soğuğu zaten. Kanada'nın soğuğu meşhur. Herhalde oradan veya işte birisiyle selamlaşırken herhalde oradan küçük bir ucundan kaptık herhalde bir şey. Hasta olduğumu hissetmiyorum da biraz böyle bir seste çatallaşma, kısılma var. Zaten fark ediyorsunuzdur. Onun dışında bugün erken gidiyorum zaten cime. Normalde ben saat 6'dan sonra, ya buranın saatiyle 6-6.30'dan sonra yapıyorum akşam üzeri. Bugün bu video çekeceğim zaman bu gym biraz akşam üzeri böyle, en azından haftanın ilk 3 günü bayağı kalabalık oluyor. İnsanlar işten çıkıp gidiyor. Yani zaten dünyanın çoğu yerinde öyle. Bu yüzden öğle saatlerinde falan gidiyorum şimdi, saat 2 civarı. Biraz daha sakin çekebilmek için. Yine yolda açayım dedim videoyu. Dediğim gibi diğer videoyu paylaştığımda aslında o önce olması gerekiyordu. Önceki video olması gerekiyordu. Sorun yok. Orada her şeyi detaylı anlatıyorum. Hani niye bu cime geldim, tekrar geri dönüş yaptım vesaire. Her şeyi zaten izleyince orada anlarsınız. Şimdi cime geçiyorum. Yani daha doğrusu az kaldı. Park edeceğim. Sonra orada açacağım. Konuşuruz yine zaten. Evet, açı olarak bu iyi açı olarak düşünüyorum. Çünkü yanlardan çekince bilmiyorum, çekerim. Oradan da çekmeyi denerim. Nasıl gözüktüğüne bakarız. İlk harekete geçtim. Bu arada hafif ısınma yaptım. Bildiğiniz hani rotator cuff'ları ısınma var ya. Yani normalde ilk iki videoda görmüşsünüzdür. Ben her zaman sırt antrenmanı dahil, sırt antrenmanı öncesi, yani bacak hariç tüm antrenmanlarda biceps çalışsam bile fark etmiyor. Ben bu resistance band'le, yani bu hani şey var ya, plastik band, onlarla falan her zaman ısınıyorum. Yani antrenmanı her zaman öyle başlıyorum. Alışkanlık, hem de kendimi daha iyi hissediyorum. Sırt antrenmanından önce bile, hatta önceki videoda söylemiştim niye olduğunu. Bunda da yapacaktım normalde ama yeni bir tane almam gerekiyor çünkü onu diğer salonda kaybettim. Arada sırada ortaya çıkıyor, burada bir yerde var. Sonuçta eski bir salon olduğu için onları kullanma şansım oluyor ama bugün bulamadım. O yüzden normal eski usul var, yani dumbbell'larla bildiğimiz hani omuz ısınma hareketleri falan birazcık yaptım. Kamerayı yani başlatmadan önce. Şimdi birer plaka taktım. Burada ısınma yapacağım bunlarla, birer plakayla. 2-3 set ısınma, geri kalan 2 set ısınma, ondan sonra da direkt yani working set'e geçeceğim. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bu şu an incline gibi gözüküyor. Hatta bak gözüküyordur belki arkada hani hangi açıda olduğu. Ama bu biraz incline'in biraz daha aşağısında. Yani amacım incline bench press yapmak değil.
mümkün olduğu kadar ama flat de değil. Çünkü ya flat zaten ben hiç yapmıyorum. Bunu da diğer videoda bahsetmiştim. Bunun sebebi omuz sakatlığı yaratabiliyor. Özellikle ağır kilo bu değil ama daha ağır kiloları zorladığınızda ben bu riski almak istemiyorum. Hiç de almadım bu zamana kadar. Şükürler olsun hiçbir şeyim de yok. Yani herhangi bir sakatlığım, herhangi bir omuz sakatlığım vesaire. Hem de ben böyle daha iyi hissediyorum. O yüzden bunu bir tık bu hani flat bench'in bir tık daha yukarısına yani hafif incline gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle yapıyorum. Çünkü normalde yapmam yani normalde yaptığım hani machine press hareketi var. Yani herhangi bir machine chest press aleti. Ama o buradakileri pek açısını yani eski usul dediğim gibi eski makineler olduğu için çok beğenmiyorum. Yani biraz daha böyle omuzumda hissediyorum. O yüzden bunu tercih ediyorum. Yani en azından bu salon için söylüyorum. Bir ısınma seti yapalım. Bunu da birazcık aralıkları uzun diye buradaki pinlerin aralıkları uzun diye omuzdan ittirip takmak. Biraz hafif bir omuz çalışmış oluyorsunuz. Bilmiyorum onu nasıl ayarlayacağım ama yapacak bir şey yok. Eldeki imkanlarla idare etme. Yani yine şükürler olsun tabii ki bu salonda hani her şey var. Mutluyum. Her alet var. Onun dışında burada dediğim gibi 1-2 set ısınma yapıyorum. Yani göğüs gününe başlarken. Ondan sonra normal working set yapıyorum. 3 değişiyor yani hissiyatıma göre. 3 kesin yapıyorum. Ondan sonra zaten diğer hareketleri beraber yapacağız. Ama burada şunu takarken cidden yani ekstra bir ön omuz hafiften çalışıyorsunuz yani. Neyse ki bu arada bugün salon bomboş. Müzik normal olanın aksine biraz kısık. Bu çok iyi bir şey. Hem sesim kısık zaten. Çıkmıyor fazla. Hem de yani insanların bayağı az. Yani şaşırtıcı bir şekilde az. Herhalde soğuktan. Biliyorsunuz Kanada genelde hani özellikle Kanada'nın bazı bölgeleri çok soğuk. Burası yine Toronto hani yine iyi. En sıcak bölgelerinden bir tanesi ama kışın uzun ve biraz soğuk geçiyor ister istemez. Yani herkes biliyordu zaten. Ama yine de insan her şeye alıştığı gibi buna da alışıyor. Yani zaman geçtikçe soğuğa da alışıyorsunuz. Hem de inanın aslında cilt için ve hani biraz daha böyle sağlıklı kalmak için daha iyi olduğunu düşünüyorum soğuğun. Dayanılması zor olsa da alışıyorsunuz yani. Neyse bir set daha ısınalım. Bu arada bir tık daha öne çekeceğim bunu. Açı olarak biraz sanki geride kaldı. Yani siz oradan tam göremiyorsunuz ama bu arada göğsüme tam niye dokundurmadığımızı eğer düşünürseniz mikrofon var burada. Aşağı yukarı doğru böyle bir eğim aldığımda yani göğsü arch yaptığımda genelde oraya çarpıyor. O yüzden tam orada kesiyorum yani. Bazen çarpıyor hatta sesini duyuyorsunuzdur. O omuz mobilitesiyle alakalı. Onu da geliştirmeye çalışıyorum bu arada. İlk zamanlarımda bunu yaptığım bayağı işte buraya geldiğim ilk zamanlarda falan bayağı kötüydü. Yani aşağı yukarı nasıl göstereyim? Şurada falan kesiliyordu. Yani bench yaptığım zaman en fazla bu kadar negatif indirebiliyordum. Ondan sonra tekrar yani pres yapmak zorunda kalıyordum çünkü
mobilite, bu arada ağır kilodan bahsetmiyorum ya, bildiğimiz yani istesem 10 kilo 10 kilo takayım tam olarak indiremiyordum çünkü mobilitem yetmiyordu. Şu an biraz daha gelişti. Onun üzerinde hala çalışıyorum. Masaj terapiye falan da gidiyorum. 2 haftada 3 haftada bir değişiyor. O kadının şeyine göre yani durumuna göre. Çünkü bayağı yoğun. Ona çekeceğim bu arada. Onu da paylaşacağım. Alt yazıda koymaya çalışırım. Sonuçta yani Türkçe konuşmayacak ama gerçekten içinde çok iyi. Her konuda detay verir zaten. İngilizce bileniniz de vardır. Hepsini anlar zaten. Anlatır, bahseder. O da güzel bir video olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü hem o evi falan çok güzel. Bayağı bildiğimiz hani Türkiye'de ya burada house'da geçiyor. Yani Türkiye'de villaya tekabül ediyor. Bayağı güzel, bayağı büyük. Kendisine böyle bir ofis yapmış falan. Yani bayağı etkileyici. Ve işinin Kanada'da en iyilerinden bir tanesi. Böyle bir şey şansla denk gelmemin sebebi yine burada eskiden tanıştığım ve hala arkadaş olduğum insanlar. Onların birçoğuna gidiyor. Ve bir sürü profesyonelle çalışıyor kendisi. Zaten dediğim gibi detayları orada, yolda vesaire her şeyi çekmeye çalışacağım, konuşmaya, anlatmaya çalışacağım. Onda şüpheniz olmasın. Karnım bu arada öyle bir orada çalışmışım ki yani bayağı böyle yırtılacakmış gibi ağrıyor yani. Okey, bir tane daha. Takması cidden zor. Buraya birer plaka daha ekleyeyim. İki plaka oldu şu an. Yani bir plakayla ısındım. Şimdi ikişer plaka. Bakalım neye kadar gidecek. Elimden gelene kadar zorlayacağım tabii ki. Bunda genelde 8 tekrar, 10 tekrar civarında yapıyorum. Üstüne çıkıyorsam ağırlığı artıyorum. Aşağısında kalıyorsam ağırlığı düşürüyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bu arada yine önceki iki videoda da bahsettiğim, her zaman kullandığım yani bulk definisyonu her zaman kullandığım intra-workout ürünü. Gerçekten tadı çok güzel ve işe yaradığını, yani içerik olarak da kullanılması gerektiği taraftarıyım. Tabii hani yarışmaya hazırlanıyorsanız yarışma döneminin nasıl ilerlediğine bağlı tabii, bilmiyorum. Orasına ben de bu arada ilk videoda söylediğim gibi ilk defa tecrübe edeceğim. Bu arada official olarak 16 hafta kaldı. Yani 4 ay. Karbo düşürmeye başladım. İlk yarışmam olacak dediğim gibi. Burada regional diye geçiyor. Yani Türkiye'deki amatör şoba tekabül ediyor. Biraz daha farklı tabii ki sistem ama zaten umarım iyi psikolojide kalabilirim de ilk yarışmam için. Size de aynı şeyi çekerim. Yani o detayları da yani öyle düşünüyorum. Çekeceğim tabii ki bir şekilde. Tabii ki arkadaşımdan mesela yardım isteyeceğim çekmek için. Çünkü o psikolojide, yani harika bir psikolojide olacağımı düşünmüyorum. Tabii ki dediğim gibi elimden geldiği kadar pozitif kalmaya çalışacağım. Diyetin verdiği açlık vesaire başlayacak. Son safhalara girerken cidden yani sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Herkes yaşıyor sonuçta. Kolay bir şey değil. Saygı duyulacak bir şey yani. Ben de bunu tecrübe edeceğim için heyecanlıyım. Her sabah aşağı yukarı normalde post çalışıyordum ama her sabah çalışmaya böyle düzenli olarak kardiyodan ve stretch yaptığımdan sonra post çalışmaya başlamam herhalde 2 hafta oldu. Yani bugün itibariyle sanırım o civar. Her sabah bu rutini yapıyorum, gerçekleştiriyorum. Hiç değişmiyor. Pazar dahil, off gün dahil. Kardiyodan ve stretch yaptıktan sonra bu arada vakumla çalışıyorum. Ben vakumu bu işte ne bileyim Chris Bumstead gibi veya diğer klasik arkadaşlar gibi hani böyle içeri bu tamamen çekilen hani mükemmel bir estetik sağlayan vakum için değil.
Zaten hani o kadar becerikli değilim o konuda. Çalışıyorum tabii üzerinde. Ama onun için değil, asıl amacım karnını mümkün olduğu kadar düz flat tutmak. Yani hiçbir şekilde bu poz değiştirirken, yani hangi siklette yarışıyorsanız yarışın. Ben fizikten bahsetmiyorum. Zaten onların mükemmel karın orta bölgesi oluyor. Ama hani poz değiştirirken, pozdan poza geçerken o göbek kısmını salmamak. Yani onu tutabilmek için çalışıyorum vakumu. Benim yaptığım hani genelde bu amaçla. Üzerine çalışıyorum. Umarım hani iyi olacak. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi disiplinli bir şekilde. Motivasyon bazen ya onu yapmak istemiyor ama yapacak bir şey yok. Yani düşseniz de kalksanız da her şekilde yapmak durumundasınız. Özellikle hedefinizde böyle bir işte yarışmadır vesaire böyle bir ciddi bir şey varsa veya bu sporda bir kariyer varsa ne yazık ki hem de bundan keyif alarak yapmak durumundasınız. Yani zaten keyif almıyorsanız, ben düşüşten, hani düştüğünüz veya moralinizin bozuk olduğu zamandan, ekstrem zamandan bahsetmiyorum ama her türlü ne olursa olsun bir şekilde onu tutmanız, disipline kalmanız lazım yani. İstisnalar tabii ki hariç, yani hayattır tabii ki, bu başka bir şey. Neyse. İlk working set'e geçelim. Hafif bir ön omuza çalıştık. İttirirken ister istemez bir tekrarlık bir ön omuz egzersizi. Neyse, 11 tekrar oldu galiba, tam saymadım ama ondan fazla oldu. Yarım, yani ne oluyor burada? Bunlar 20,5 kilo diye geçiyor her bir tanesi. Yani Türkiye'de de 20 kilo işte. Bu da yarım kilo daha fazla her plaka. Neyse, bir yarımlık daha takacağım. Onun dışında ne diyordum? Yani amacınız hani yarışmaysa, yani yarışma, en azından bunu tecrübe etmekse bu rutini bence yapmalısınız. Dediğim gibi hani her bir ekstra çalışma size bir adım daha aslında başarıya sağlıyor, başarıya yaklaştırıyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Hani 16 hafta kaldı dedim yarışmaya. Yarışmada işin heyecanlı tarafı benim için, özellikle hani yarışma dışında. Samsun Dauda'yı belki bilirsiniz. En son Mr. Olympia, 2024 Mr. Olympia olan adam, siyahi var ya. Onunla aynı stage'de olacak olmam. Yani o tabii ki guest posing olarak çıkıyor. Yani hani misafir pozcu olarak geliyor. Mr. Olympia olarak. Onu da izleme ve onunla resim çekilme şansı da elde edeceğim için çok güzel olacak. Zaten bu gireceğim yarışma, gireceğim regional show, bu Samsun Dauda'nın sponsoru olan Hostile Supplement var. O Hostile'ın sahibine ait yarışma. Yani yarışma da onun sahibine ait. NPC'ye, yani IFBB'ye bağlı. O doğru, yani dolaylı yoldan Olimpiyaya bağlı bir yarışma. Kanada ayağı yani. Tabii çok daha amatörü. Olimpiyaya yani kıyaslamayın. Yani bu da ekstra heyecan verici. Onun karşısında olacak olmam. Yani onun karşısında olmayacağım da yani onu izleyecek ve onu aynı stage'e basacak olmam, yani çıkacak olmam. Yani arada zaman farkı da olsa çok güzel bir his. Çünkü benim gerçekten idol aldığım insanlardan bir tanesi. Hani karakter olarak idol aldığım insanlardan bir tanesi. Bunun için mutluyum. Bunun dışında şey söylemek istiyorum. Mesela 16 hafta kaldı dedim. Ben balık sezonunu da geçirdim. Yaklaşık 5,5 aylık bir balık sezonum oldu. Hani ciddi balıktan bahsediyorum. Yani ondan öncesinde de balık yapıyordum ama yani lay lay lomdu. 5,5 aylık ciddi balık sezonum oldu. Şu anda 6 ay tamamlandı. Kata yeni başladım. Hiçbir şekilde diyorum, yani tek bir ısırık bile veya tek bir yudum bile dışarıdan hiçbir şey almadım. Evet, gerçekten zor. Bazen gerçekten zorluyor. Her ne kadar balıkta hani çok
fazla karbonhidrat yiyor olsanız da, fazla öğün yiyor olsanız da yine de bazen insan hani insan olsun yani canın başka şeyler çekebiliyor. Özellikle insanlar yanında dışarı çıktığın zaman başka şeyler yediği zaman işte herhangi bir yemek yediği zaman dışarıdan ister istemez canınız çekiyor yani. İnsansınız. Ama zor oldu. Hiçbir şey yani bir sıkıntı yok. Tuttum kendimi. Tutmaya da devam edeceğim. Ben biraz böyle kafa kırıktır. Yani vur dedim mi öldüren insanlardanım. Seviyorum yani bir sorun yok. Severek yapıyorum zaten. Dışarıdan dediğim gibi hiçbir şey yemedim. Evde kullandığım ekstra sadece tuz, karabiber, pul biber bile kullanmıyorum. Tuz, karabiber, bazen de neydi ismi bunun? Bu sarımsak tozu falan oluyor işte. Sarımsak tozu bazen kullanıyorum. Bunlar da zaten baharatlar. Kekik de bazen kullanıyorum. Onun dışında yok yani herhangi bir acı sos falan evde var. Çok böyle hani artık o bulk döneminden bahsediyorum. Şu an değil. Hani midem böyle artık patlayacak kıvama gelince artık hani artık besinleri yutayım bir şekilde gitsin diye biraz lezzet olsun diye hafif yapıyordum yani. Neydi ismi? Acı sos kullanıyordum. 0 kalori zaten. Onun dışında hiçbir şey dışarıdan yemedim. Bakalım devamı nasıl gidecek? Asıl serüven şimdi başlıyor. Yani kata yeni başladım. Şimdi başlıyor. Bakalım nasıl gidecek. Geriye ne kalacak? Her şeyi kabul ediyorum. Yani sonuçta ben geçmişimi kendim çalıştım, ettim vesaire. Antrenman yaptım. Bakalım bir şeyler yapabilmiş miyiz? Görelim. Göreceğiz yani. Bunları yarım plaka daha ekleyeceğim. Yani işte 2,5 olacak. Ona tekabül ediyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bu arada taktım. Yarım plaka işte burada. Yani burada 10,5 gibi bir şey oluyor burada galiba aynen. 10,2 oluyor pardon. 200 gramı da var onu da söyleyeyim yani. Bilginiz olsun. Neyse. Bakalım kaç çıkacak. Çok kötü değil, fena değil. İdare eder. Uzun zamandır yapmıyordum bu arada. Uzun zamandır yaptığım işte dediğim gibi anlattım ya. Diğer jimdeydim. Machine press yapıyorum. Chest machine press. Hani bu düz oturduğumuz var ya normal. Onu yapıyordum. Tabii buna geçince birazcık vücut da şaşırdı muhtemelen. Ama fena değil. Ben ilk defa yapıyorum bu arada. Yani uzun süre sonra. Ama daha iyi hissettiriyor. Yapacak bir şey yok. Yani bunda devam etmem lazım. Buradaki o önceki geldiğim hani o biraz daha süslü olan jimdeki harikaydı açısı vesairesi. O yüzden ona alıştım. Burada maalesef bunu değiştirdim. Tam bir incline chest press değil. Tam bir flat de değil. Zaten söylemiştim bunu. Ama iyi vuruyor. İyi hissediyorum yani. Bakalım. Ama bu arada daha üste çıkmayacağım. Bu kiloda kalacağım. Bunu son bir set yapacağım. Ondan sonra işte fly'lar var vesaire var. Cable fly var. İşte normal dumbbell fly'im yok bu arada. Cable fly var aynen. Neyse sıralamaya bakarız. Nasıl gidiyor. Bunun dışında ne diyordum? Yani heyecanlıyım. Her konuda heyecanlıyım. Gerginlik var mı derseniz eğer gerginlik de var. Yalan söylemeyeceğim. Yani hani kötü bir negatif bir hani durum değil bu. Gerginlik şeyden gelen bir şey. Yani sonuçta ilk anlarsınız diye düşünüyorum. Hani ilk yarışma olacak. İster istemez biraz böyle bir hafiften heyecan gibi. Yani heyecan olduğu kadar gerginlik de mevcut. Yapacak bir şey yok. Onu da bir şekilde benim lehime çevirmeye çalışacağım. Hani Sibam Reis de söylüyor ya baskı ayrıcalıktır diye. O baskıdan bir şey çıkarmaya çalışacağım artık. Pozitif bir yan çıkarmaya çalışacağım kendimce. Diyet vesaire iyi gidiyor. Birazcık karbo düşürdüm. Aşağı yukarı her bir öğünden. Yağ vesaire sabit gidiyor.
öncesinde yani bu bulk döneminde 4400 kalori hesabı yapmıyorum bu arada. Genelde ben makroları hesaplıyorum işte yağlar, karbonhidratlar ve proteinler diye. Ama hesaplamıştım. ChatGPT'ye yazmıştım hatta bütün diyetimi. Yani tüm detaylarıyla. ChatGPT söylemişti çünkü tek tek hesaplamak zor oluyor. Onun da bir videosunu yaparız. Hani ne yiyorum vesaire güncel. 4400 kalori civarı yiyordum. 4400 küsürlü. Şimdi biraz daha düştü. Bir tık düşürdüm çünkü yani küçük karbı kısıyorum. Tabii çok küçük. Hani direkt olarak böyle karbı düşürme taraftarı bir insan değilim zaten. Bakalım nasıl gidecek. Bu son seti yapacağım. Ondan sonraki harekette zaten beraberiz yine. Harbiden tuhaf yapmışlar bu şeyi yani. Mandalları. Bizi yarıya bölüyordu az kalsın ya. Ya şaka bir yana. Bir sette işte omuz yapmış oldum. Neyse diğer harekette görüşürüz. Şimdi oraya taşınacağım. Evet sonunda buraya geçebildik. Gördüğünüz gibi ikişer tane plaka taktım. Herhalde 3'e çıkarım. Belki 3,5 hissiyatıma göre. Çünkü bayağı pump oldu. Biraz aşağı alacağım bunu. Bu da yine eski usul. Güzel bir alet. Bakalım. Şu ilk seti yapayım. Burada da yine 4 setim var. Ama burada drop set de var. 4+1 yani. Güzel de, bayağı güzel. Açıyı iyi tutturdum. Onun dışında ne diyordum? Burada 4 set yapacağım. Bir tane drop setim var. Ya keşke hala diyorum yani o videoyu bundan önce paylaşabilseydim. Sesi açmayı unutmasaydım. Yani mikrofonu açmayı unutmasaydım. Yapacak bir şey yok. Tekrar sağlık olsun diyorum. Onda da mesela kalf çalışmıştım. Yani kalfla başlamıştım. Yani onunla ilgili her şeyi anlatmıştım. Nasıl yapıyorum, ne teknik izliyorum, hani zayıf noktadan güçlü noktaya nasıl getirdim vesaire. Ondan bahsetmiştim. Sonra diğer spor salonundan buraya yani nasıl değil de pardon niye geçtiğimizi vesaire falan her şeyi o videonun başında anlatmıştım ki o başını hala tutacağım dediğim gibi. Yeni açtığım, yeni çektiğim sırt günüyle onu zaten sırt günü için çekmiştim başını. Onu kombin yapacağım. Zaten onun başıydı. Anladınız işte. Öyle paylaşacağım. Bir problem olmayacak yani. Sadece bundan daha geç paylaşmış olacağım. Onun dışında burada çalışacağım. Sonra galiba iki hareket vesaire daha var. Ondan sonra bir küçük omuz çalışıyorum. Normalde omuz günüm ayrı. Ama cumartesi günü yapıyorum. Sadece sırf omuz. Ama omuzum eksik olduğu için bir şekilde özellikle ön omuz ağırlıklı. Burada da bir göğsüne peşine ekliyorum yani. Bu benim kendi vücuduma göre yaptığım bir şey. Bu arada kiloyu arttırmayı unuttum.
İkinci seti yapalım. Bayağı sakin bugün salon. Çok sevindim ya böyle olmasına. Çünkü normalde bir yoğunluk oluyor ve gereksiz şekilde böyle bir, örnek veriyorum, şansa hepsinin aynı şeyi çalışacağı tutuyor. Oralar böyle full oluyor. O aletlerin hepsi. Komik bir şey yani ama denk geliyor böyle salonlarda öyle şey. Burada yapmayı sevdiğim, bu arada henüz bacak çekmedim. Yapmayı sevdiğim bacakta çok güzel bir hack squat var. Eski usul Cybex makinesi yine. Yani Cybex markasına ait. Yine old school ama çok güzel, çok efektif. Bu, gerçi diğer salonda da ben bacak idmanı çekmedim. Ama burada çekecek olmam, yani ilk bacağı burada paylaşacak olmam size çok daha iyi. Çünkü buradaki aletler biraz daha böyle, yani eskiden bacak idmanları daha, yani bacak aletleri bence çok daha efektif. Yani bilmiyorum, kimisi düşünüyor hani her konuda eski daha iyi ama tam old school kafasındayım ama değişir tabii, hani hangi bölgeye çalıştığını. Örnek veriyorum, yenilerinde göğüs aletleri çok güzel. Yeni modern makinelerin. Özellikle şu fly'lar vesaire. Hani hiç dumbbell'la uğraşmaya gerek kalmıyor. Direkt hani plate yükleyip, yani plakaları yükleyip direkt decline fly veya işte incline fly yapabiliyorsunuz. İkinci set tamam. Bu arada bundan üste çıkmayacağım. En son bir arkadaşla antrenman yapmıştım. Yani buradan bir arkadaşla. Onunla 4 plakaya kadar çıkmıştım. Ama ondan üste çıkamıyorum. Yani 4 plakada ya dediğim gibi bugün herhalde kendi işte uykumla alakalı vesaireyle alakalı. Yorgun değilim ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle hissediyorsunuz ya. Ama bu nefes darlığı demeyeyim de bu hani ses kısıklığından, hafif bir boğazdaki hikayenin verdiği bir etki de var. Nefes alma vermeyle. Konuşurken bile zaten şu an biraz daha normalden daha fazla nefese kalıyorum. Burada bir set daha yapacağım. Sanırım aynı kiloyla. Ondan sonra birer çıkartıp drop set. Drop set diyeceğim. Bir tane sadece drop set yapacağım. Bunun bir sebebi var mı? Yok. Yani ben süper set taraftarı genelde değilim. Ama drop set taraftarı işte, yani drop setle süper seti fazla şey yapmıyorum. Ben genelde düz böyle eski usul hani 4x10'lar, 12'ler, bazen 8'ler, bu tarz giden bir insanım yani. Öyle bende daha iyi çalışıyor. Yani benim vücudumu tanıdığım için söylüyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Yani drop setleri de eklediğim zaman bazen ekstra bir böyle bir nasıl diyeyim onu, failure, hani şeye gitmeyi, yani bitirişe gitmeyi, tükenişe gitmeyi, kelimeyi unuttum. Tükenişe gitmeyi bazen bazı hareketlerde yapıyorum. Bunu zaten hani çok konuşacağım. Bu konuda da, tükenişe gitme konusunda da hani taraftarı değilim. Yani hani bunu yeni başladığımızda ben de yaptım bu arada. Herkes yapmıştır yani. Özellikle ilk yıllarında. Hani her harekette böyle, çünkü özellikle yaşın verdiği bir enerjiyle de o zamanlar bir şey oluyor. Bir böyle her harekette böyle push diyeyim, işte şey yapayım, dibe düşeyim. Ya son tekrar kalmayacak hale geleyim falan. Bana göre yanlış. Yani bana göre her her harekette ve her sette tükenişe gitmek bence yanlış.
kas gelişimini bence kısıtlıyor. Yani kısıtladığını düşünüyorum. Dediğim gibi tamamen kişisel bir düşünce bu. Orada susadım. Yani bazı spesifik hareketlerde, yani özellikle kendinizi eksik gördüğünüz bazı hareketlerde, eksik gördüğünüz bazı bölgelerde daha çok tükenişe gitmek evet mantıklı belki. Mantıklı seçenek. Ama bence hareketten harekete değişir ve her sette gitmek de yanlış bence. Bazı hareketlerde yapılabilir. Hani şey olayı var ya, ben de eskiden yapıyordum. İşte bir sete girdin. O sette diğer sete, hatta diğer harekete hiçbir şekilde gücün kalmayacakmış, kalıp kalmayacağını düşünmeden direkt, yani şunu demiyorum, diğer harekete işte bundan sonra örnek veriyorum bunu yapıyorum, bundan sonraki harekete ben gücümü saklamalıyım, orada ihtiyacım olacak demiyorum. Bu da yanlış bir düşünce. Ama tamamen kendine bu harekette, işte örnek veriyorum, diyelim ki 6 set yaptın, 5 set yaptın, drop set ekledin veya işte süper set yapıp başka bir harekette yaptın, kendini tamamen tüketip diğer harekete atlamak. O zaman yani o hareketteki efektiflik kalmıyor, bir şey olmuyor yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi yani kişiye göre, hangi hareketi yaptığına göre, yani hangi egzersizi yaptığına göre, hangi bölgeyi yaptığına göre, yani hangi kası çalıştırdığına göre değişir. Setten sete değişir. Kaç set yaptığını da alakalı. Yani 2 set yapıp tükenişe gitmek farklı. 5 set yapıp o harekette, bir harekette 5 set yapıyorsan tükenişe gitmek veya işte drop set ekleyip veya işte yoğunluğu artırmak farklı. Yani dediğim gibi kişiye özel bir şey. Kendiniz de aslında, yani bu yine benim söylediğim, ilk videoda söylediğim aynı şeye geliyor. Kendi yolunuzu kendiniz bulmanız lazım. Bu konunun bence bu sporun en zor hikayesi bu, yani en zor böyle alanı bu yani. Onu bulana kadar biraz çile çekiliyor. Biraz da hatta zaman da harcanıyor. Umarım şanslısınızdır da hızlı şekilde bulursunuz onu. Çünkü onun dışında yani zaman kaybı oluyor. Zaman kaybı oluyor demeyeyim, pardon ya, özür dilerim. Zaman kaybı yanlış bir kelime. Yani tecrübe kazanmış oluyorsunuz, öyle söyleyeyim. Çünkü yaptığınız yanlışların her şeyi, yediğiniz kazıklar, yaptığınız yanlışlar, bunların hepsi tecrübe olarak geri dönüyor. Bunlardan iyi şeyler çıkarmak lazım. Sonuç çıkarmak lazım. Öyle denemek lazım. Yani körü körüne gidip işte ya bu hareketi yapıyordum, bir süre yaptım, böyle beslendim vesaire, neyse işte böyle bir düzenim vardı ama işe yaramadı. Tamam, o zaman işe yaramadığına eminseniz değişiklik yapmanız lazım. Ama gidip işte bir ay deniyorsunuz, bir değişik işte bir diyet programını veya işte bir antrenman programını, tamam gelişmedi işte 1-2 ayda, ben hemen değiştireyim vesaire falan, inanılmaz yanlış şeyler. Yaptım mı? Yaptım. Ben de yaptım. Ama yanlış şeyler. Her neyse. Kusura bakmayın, böyle boğazım gıcık oluyor. Yani gıdıklanıyor böyle. Sesten dolayı kusura bakmayın. Son set ve drop set yapıyorum. Burada bitiyor. İnanılmaz. İnanılmaz pump oldu. Bugün de normale göre çok daha yarım scoop pre-workout aldım. Normalde tam alıyorum. Ama ihtiyacı olduğunu düşünmedim. Harbiden yokmuş yani. İyi bir etki sağladım. Yani iyi bir termojenik etki. Güzel, seviyorum yani, bu yeterli. Çünkü çok fazla her gün kullanınca ben hastasıyım bu arada pre-workoutların. Yani supplementlerin öyleyim.
Sürekli kullanınca vücut her şeye alıştığı gibi, aynı antrenmana diyet alıştığı gibi ona da alışıyor. Bir efektifliği kalmıyor yani. Şimdi burada şunları çıkartacağım. Bitti. Bakalım sıradaki harekette görüşürüz. Buraya geçtim. Şimdi dumbbell pullover yapacağım. Buraya ağlamak başladım da üstümü de çıkardım, yandım. Bildiğimiz hani bu old school dumbbell pullover var ya, hani yattığımız ve zaten göreceksiniz. Biraz böyle günümüzde artık yapan neredeyse kalmadı. Ama ben değişiklik yaptığım zamanlarda böyle şeyler eklemeyi seviyorum. Zaten sanırım ilk videoydu. Aynen ilk videoda yapmıştım. Ama başka cimdeydi. Aynısını burada yapacağım şimdi. Bu hareketten sonra bir pec deck var. Bildiğimiz hani o butterfly var ya. Onu yapıyorum. Orada da o pec deck'te drop setim olacak. Ondan sonra omuza geçeceğim. Omuzda da 2-3 hareket. Basit şeyler var yani. Zaten göstereceğim hepsini. Boş olmasına rağmen böyle dediğim gibi gereksiz bir yere topluluk oluyor. O yüzden ayarladım, çektim. Ondan sonra işte oraya bir insanlar toplandı falan. Şimdi başka yere aldım şeyi. Bence kaydırdım vesaire vesaire. Neyse, uzun hikaye. Şimdi bir başlayalım. Nasıl gidecek bakalım. Kilo olarak da bilmiyorum neyle başlayacağımı ama bir yerden başlayacağız artık. Şu 70 pound'u alacağım. Aşağı 30 kilo falan bu galiba. Ama ilk başta bununla 55 pound'la başlayacağım. En azından bir sonuçta bir fly tarzı bir hareket olduğu için aslında press fly karışık gibi bir hareket. Yani biraz bir yani stretch'te gidip sakatlanmak istemiyorum yani, direkt ağır girip. Bakalım nasıl gidecek. Tamamdır. Bu harekette de küçük bir trik, yani yapanlar varsanız da bu esnettikten sonra pres kısmına, yani fly pozitif kısmına geçince yukarıda bir böyle yani hafif bir omuz hareketi yapıyorum. Hafif bir omuzları öne böyle bir öne alıp göğsü sıkıştırıyorum. Küçük bir pres hareketi gibi oluyor aslında. Bu benim hani kası daha iyi hissetmemi sağlıyor. Güzel sıkıştırmayı sağlıyor. Bu benim uyguladığım bir şey. Deneyebilirsiniz, görürsünüz zaten. Ama iki tarafta önemli. Yani stretch kısmında, pres kısmında. Nefes alamıyorum ki şeyden, sesim kısıklığından. Ama bunu bitirmişim, su lazım. Burada 4 hareketim var. 4 setim var. Bunu yapacağım. Dediğim gibi pec deck'e geçeceğim. Bakalım diğer sete geçelim. Evet, şimdi bu sefer açıyı değiştirdim ki bir de bu taraftan bakın diye nasıl yaptığıma. 70 pound alıyorum. Bu bir tık daha ağır, işte aşağı yukarı 30 kilo falan, 32 kilo falan mı yapıyor? Neyse artık. Yani bunda zaten çok fazla böyle inanılmaz kaldırışlar falan yapmıyorum çünkü
sıkıntı. Omuz için falan. Mümkün olduğu kadar göstermeye çalışacağım. Zordu. Şimdi söylediğim gibi 4 setim var. İkisini yaptım. 2 set daha burada yapacağım. Ondan sonra fly'a geçeceğim. Burası biraz kalabalıklaştı. Fly'da çekmeye devam edeceğim. Zaten dediğim gibi bunu yapıyorum. 4 set bu şekilde devam edeceğim. Drop set vesaire yok. 10 tekrar civarı değişiyor. Yapabiliyorsam daha fazla. Pek tek de görüşürüz. Bir set girelim. İyiydi. Gerçekten iyi. Biraz daha arttıracağım. Dediğim gibi bir set yapmıştım. Bir set şimdi sizle beraber yaptım. 2 setim daha var. Toplamda 4 set yapıyorum. 10 tekrar civarı. Ancak bir tane drop set yapıyorum en sonunda. O biraz ağırmış. Gerçekten vücudum çok gergin durumda. Hissediyorum. Bir saniye su içeyim. Kuruyor. Kusura bakmayın. Yani dediğim gibi eğer bu spora vakit, emek, para harcıyorsanız bazı şeyleri de yapmak zorundasınız. Son set ve drop set diyeceğim. Bir tane drop setim var. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Yani biraz düşüreceğim. Hemen dropluyorum. Zaten da son bitiyor.
Daha gelmedi. Tamamdır. Evet. Söylediğim gibi omuza başlıyorum şimdi. 2-3 hareket yapacağım. Bir tanesi lateral raise, dumbbell'la yapılan. Burada dediğim gibi sadece ekleme yapıyorum. Omuza ekstra ekleme, göğüse ekstra ekleme. 4 set yapıyorum. Drop set vesaire yok. Yani programda öyle hatırlıyorum ama yine bir kontrol edeceğim. Neyse ilk seti yapalım. Konuşmaya devam edelim. Burada genel olarak 4 set yapıyorum. Lateral raise yapmayı seviyorum bu arada. Ama cable daha çok tercihim. Onu da yaptığım zaman oluyor. Değişiklik yapıyorum yani ara sıra. Bir bakayım, kontrol edeyim. Drop set var mı, yok mu? Ona göre bir bilgi vereyim. Bu arada kontrol ettim. Gerçekten aklıma böyle hani kuşku düşmüştü. Drop set varmış. 3 tane hareket yapacağım. 3 harekette de drop set olacak sonunda. 4 çarpı işte 10 civarı. Hani dediğim gibi aynı şeyi tekrar söylüyorum ama üzerine çıkarsam ağırlığı düşüreceğim. Altında kalırsam da ağırlığı arttıracağım. Tam tersi. Altında kalırsam da ağırlığı düşüreceğim. Üstüne çıkarsam ağırlığı yükselteceğim. Bu şekilde gidiyorum zaten tüm hareketlerimde. Burada 4 setim var. Bir seti yaptım. Bir seti biraz böyle hani ben genelde ilk setlerin hepsini hareket ne olursa olsun böyle sanki bir warm up set gibi yani böyle bir ısınma seti gibi yapıyorum. Değil. Aslında bir working set ama hani bir tık daha normal gireceğim ağırlığa göre bir hani böyle bir top set yapacağım ağırlığa göre düşük yapıyorum. Çünkü hani kendimi o an o gün nasıl hissettiğimle alakalı. Belki bazen hani kötü hissettiğim veya işte geç uyudum, uyuyamadığım, düzgün uykumu alamadığım zaman oluyor. Onu ben farkında olmuyorum gece yani. O antrenman esnasında hissetmem için, tam olarak kendimi görebilmem için bu şekilde deniyorum. Bu benim tarzım. Deneyebilirsiniz siz de. Şimdi ağırlığı arttıracağım. Bu aşağı yukarı 15 kilo falan olması lazım. 15 kilo dumbbell, 35 pound işte her biri. Omuzu iyi hissetmeye çalışıyorum. Zaten omuz çalışmayı seven bir insanım. Omuz göğüsü gerçekten seviyorum ikisini de. Ya aslında tamamen komple tüm bölgeleri çalışmayı seviyorum da hani herkesin belli bir böyle sevdiği bölge vardır ya, kimisinin kollar falandır. Hani benim genelde omuz, göğüs değişiyor yani. Biri o oluyor, biri o oluyor. Ama onlar yani. Evet. Ama genel olarak yani bence bir ülkede, ülkemiz bizim tabii ki harika o konuda, her eklem olmalı. Mesela bazen burada yaşayanlarla falan konuştuğumuzda hepsi söylüyor. Evet, şununla hemfikirim. Sıcak olan bir yerde gerçekten insanların psikolojisi çok daha iyi oluyor. Çünkü sıcaktan kastım aslında güneş daha başta aslında ilk sırada. Yani güneş her zaman biliyorsunuz yani enerji veriyor, daha insanı mutlu yapıyor. Evde olduğunuzda dışarı çıkmak istiyorsunuz. Evde dinlenmek veya böyle
zaman harcamak, evde zaman geçirmek istemiyorsunuz. Ama işte kapalı hava, sen fark etmişsinizdir. Kapalı hava, karlı hava, ne bileyim işte soğuk hava, carçurt biraz daha insanları eve doğru çekiyor. Genelde böyle yani. O yüzden de buradaki insanlar mesela US tarafına, yani Amerika tarafının güney bölgelerine, işte Florida gibi, Kaliforniya gibi tarafları kaçmaya özen gösteriyor. Herkes zaten yılda burada. Çoğu insan, bizim arkadaşlarımızın tamamı burada. Kanadalılar, tamamı İtalyan da var. Onların hepsi senede bir 4 kere falan, kişiye göre değişiyor ama en kötü 3-4 kere tatil yapıyorlar. İşte Amerika'nın güney kısımlarına, Meksika'nın daha sıcak bölgelerine, işte sahili güzel taraflarına falan filan. Onların söylediklerine göre gerçekten orada başka bir vibe var. Yani sıcak olan bölgelerde bu sporda da olmak üzere çok farklı bir vibe var. Onlara göre öyle. Haklılık payları var. Katılıyorum. Ama soğuk gerçekten yani sağlık için daha iyi. Evet biliyorum bazen moral bozuyor ama yani benim için de öyle. Ama alıştık, biz alıştık yani buraya. Bir sıkıntı yok. Buraya gelenler de yavaş yavaş alışıyor. Neyse. Şimdi 4. sete gireceğim. Sanırım 4 değil mi? Aynen. Yani bir şunu yaptım. 35 yaptım, 40 yaptım. Evet, tekrar 40'a gireceğim. Sonra şunlarla drop set yapacağım, droplayacağım. Hadi bakalım. Şunları alalım. Bu kadar. Ha, gelmiyor. Normalde dediğim gibi az önce çeşitlendirmeye çalışıyorum ön omuzu. Genelde dediğim gibi az önce Z-barla yapıyorum front raise'i veya bu normal plakalar var ya 20'lik plakalarda vesaire o şekilde yapıyorum. Değişebiliyor tabii ki. Uzun süre uyguladıktan sonra bazen işte dumbbell çok tercih etmiyorum. Dumbbell'da iyi hissetmiyorum. Yani kendimi iyi hissetmiyorum. Cable'la yapabiliyorum işte bunu. Vesaire değişiklik yapıyorum. Hepsini kombinliyorum ama zaman zaman oluyor tabii ki. Bu hani her 2 ayda bir, her bir ayda bir gidip hareketleri değiştirmiyorum. Hani belli aralıklarla, belli süreçlerle tamamını da değiştirmiyorum. Bazı temel hareketler kalıyor, bazı küçük izole hareketlere değişiklik yapabiliyorum. Siz de böyle deneyebilirsiniz yani. Neyse bir set girelim. Diğer sete geçiyorum. Gerçekten iyi hissettiriyor. Bilmiyorum hani herkesin kendi tarzı vardır. Yani dediğim gibi herkesin kendi yolunu kendi bulması gerekiyor. Ben ön omuz yaparken en iyi hissettiğim ya cable'lar oluyor ya da bu plakalar oluyor. En iyi hissettiğim. Dumbbell yapınca bir tuhaf hissettiriyor bilmiyorum. Çünkü tabii dumbbell'ın da biliyorsunuz pronated tutuşları var işte düz tutuş. İşte overhand, underhand, ne bileyim işte natural şekilde tutuşları falan var. Bilmiyorum. Herkese göre değişiyor.
Herkesin kendi tekniği, kendi şeyi var. Sevdiği veya yapmaktan hoşlandığı, rahat hissettiği hareketler var. Ama tabii ki severek yapmanız lazım. İyi hissederek yapmanız lazım. Öyle düşünüyorum. Bir set daha girelim. Burada olay, hikaye, en azından bu hareketi yapıyorsanız bence hani geriye yaslanma kesinlikle yapmayın. Ağırlığa, hani ağırlığın tersine doğru. Ona göre bir ağırlık seçin. Eğer plakayla yapıyorsanız tabii ki. Hatta normal bir cable'la vesaire yapıyorsanız da öyle. Onun dışında yaparken küçük bir tavsiye, yapmayanlar için en azından kalçanızı muhakkak sıkın. Bisepste de mesela ön omuz çalışırken de ekstra bir güç sağlıyor. Yani vücudunuzun stabil durmasını sağlıyor. Kol kaslarınız ve kalça kaslarınız. Yani deneyin, görürsünüz, anlarsınız zaten. Tabii doğru ağırlık seçimi en önemlisi. En önemlisi tabii aynen orası. Onun dışında da tabii ki doğru hareket seçimi. Yani hangi hareket size göre daha iyi. Bazısı mesela dumbbell yaparken bu crossover, yani cross body şekilde yapıyor, yani çaprazlamasına. Bazısı düz yapıyor, çift yapıyor. Bazısı alternate yapıyor. Yani, bir taraf yapıyor. Aynı şekilde bicepste de öyle. Yani kendinizi iyi hissettiğiniz şeyi yapın. Neyse. Son setim var. Burada dropluyorum son seti şimdi. Ondan sonra bildiğimiz makine, hatta şu an Türkiye'de de popüler oldu yavaş yavaş. Hani lateral makinesi var ya, onu devam edeceğim ve bitireceğim yani günü. Hadi bakalım. Omuzlar kilitlendi gerçekten. Bir de son olarak bu hareket için gerçi bu lateral hareketleri için, hani yan omuz hareketleri için de öyle. Trapezleri kullanmayın. Trapezleri kasmayın yukarıda. İndirmeye çalışın her zaman omuzu. Omuz aşağıda. Tavsiye. Neyse. Diğer harekette görüşürüz. Tomorrow is Wednesday, right? I'll bring it. Tomorrow, yeah. Yes, I'll bring it. What are you gonna do? Are you filming? Yeah, we'll film, yeah. You're kidding. Yeah, I'll bring it. With that? Yeah. We'll bring it. To you. It's gonna be fun. It's Yeah. gonna be a good day. I'll bring it. Man, I always, natural. But not, natural means not without drug. Like as a person. Yeah. I'll bring it. If you're filming, I don't care. Like, I don't care means I just do still my way. Yeah. You know what I mean, right? I know what you mean. Yeah. I'm still can talk with you without camera or with camera. Yeah, I don't Me care. Too, me too. Like even there's a camera, like I'm just gonna talk like normal. I don't wanna like fake, fake it out, right? Some people. I wanna try it tomorrow too, actually, because I need to talk. Because Because it's like three of us. Yeah. We share like experience. Do that, you can like take some, how can I say? no, I'm gonna put my, mic, but I don't need to share. I'm regularly do just talking and training and talking explain, right? But I don't need that tomorrow because we're already three. Right, yeah. So we're gonna talk each other. That's gonna You know- help us, right? It's like Yeah. it's like different. It's like because it's like how do you say it? It's like We don't need to do acting. you're not acting like you're talking like how do you say that? What's happening in the moment? Yeah. You're in the moment. Yeah. You're just talking. Just be That's yourself. right. Yeah, Be yeah. yourself in the moment. Show me your bicep. I don't have it. It's pretty small right now, but I'll show you.
See? It's like a tiny ball. I'm not gonna lie. Getting bigger, yeah. We need time. We need time. Go. Benim üçüncü setim. Bunu da üçüncü sete direkt başladım çünkü insanlar gelip gidiyordu. Selam verenler vesaire vardı. Son seti burada yapacağım. Ancak üçüncü setten başlayabildim. Son seti çekeceğim. Ondan sonra drop seti yapacağım. Bitireceğim. Zaten bitiriş konuşması da yapacağım köşeye falan bir yerde. İlk seti çekemedim, kusura bakmayın. Sorun yok. Bakalım nasıl olacak. Benim arkadaşım da var, şimdi yapacak. Your turn. Yeah, just keep going, man. Yeah. but take your pen. Yeah. I'll do, that's fine, I'll do this way. I mean, let's go. We are in YouTube. Bu arada kendisi de şeye hazırlanıyor, yarışmaya hazırlanıyor. Ben de aynı yarışmada hazırlanacak ama men fizik yarışacak. Ben mecbur weight cap'ten dolayı, yani ağırlık limitinden dolayı Open'da yarışacağım. Her ne kadar klasikte istesem de ilk yarışma için Open olacak. Kendisi de men fizikte yarışacak. Zaten bunun detaylı açıklarım sonra. I'm just talking about, you know, details, like about you, who are you, whatever, yeah. What are you gonna do on, you know, competition, whatever. No, man. No. This is just a beginning. Yeah, last one. All right, that's good. I'm gonna do drop here, yeah. Drop set diyeceğim şimdi. Son set zaten. No way. Orada dediğim gibi arkadaşlar falan, başka arkadaşlar da selam verdi falan. Bir de kullanmak isteyenler oldu. Etrafta toplandılar falan filan. O yüzden devamını, hani pardon, ilk başını ilk sete çekemedim. Sonraki iki sette zaten drop setle beraber arkadaşta gördüğünüz o da dediğim gibi benimle yarışmaya hazırlanıyor. Benle derken yani benle birlikte değil, kendisi yarışma yapacak. Çok gerçekten karakter olarak çok iyi bir insan. Men fizik, yani atletik fizikte yarışacak. Hani kendisi bir koçla hazırlanıyor. O da sanırım Kanada'da ikinci yarışmasını yapacak. Yani gerçekten pozitif bir çocuk, gerçekten iyi bir çocuk. Buradaki bizim arkadaşlarımız gerçekten ona şükrediyorum. Gerçekten iyi insanlar. Hani antrenman yaptığımızda bazen beraber hani benim ona kendi antrenmanını yaptırdığım, onun bana kendi antrenmanını yaptırdığı zamanlar oluyor. Gerçekten iyi paylaşımlar yapıyoruz. Hem bilgi olarak da. Çünkü herkesten bir şey öğreniyoruz. Yani o benden bir şey öğreniyor, ben ondan bir şey öğreniyorum vesaire. Bu videonun sonu, antrenman bitti. İzlediğiniz için çok sağ olun. Umarım yani hatam olduysa da kusura bakmayın. Yani sesimden dolayı özellikle çok boğazım kurudu, işte öksürdüm, gıcık tuttu vesaire falan. Oraları isterseniz geçebilirsiniz. Hani ben de mümkün olduğu kadar kesmeye çalışırım bu bölgeleri. Çünkü bazı insanlar rahatsız olabiliyor. Kusura bakmayın şimdiden. Hani hastalığıma vurun. İzlediğiniz için çok sağ olun. Umarım
beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi ve aşağı yorumlarda neyi paylaşmak ne görmek istediğinizi falan yazabilirsiniz. Ben aklımda bir şeyler var hani içerik olarak. Siz de o esnada hani bana yardımcı olabilirsiniz isterseniz hani yorumlarda vesaire. Takip ederseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahakine görüşmek üzere.